Sence bu şekillerden hangisi kiki, hangisi buba? Eğer senin de cevabın bu şekilde ise sana nedenini anlatacağım. Öyleyse ilk önce bir soruyla başlayalım. Hiç yeni tanıştığınız birinin ismini öğrendikten sonra bu isim ona hiç yakışmıyor ya da bu isim onun tipine uygun değil diye düşündüğünüz oldu mu? Birine sende Hasan tipi var ya da sende hiç İdil tipi yok dendiğinde bunu neye dayanarak söylediğimizi ve nesnelere verdiğimiz isimleri ta en başında nasıl ve neye göre seçtiğimizi hiç merak ettiniz mi? Bunun sebebi şu tuhaf şekillerde gizli olabilir. Bu etki sesler ve şekiller arasındaki bağlantının tesadüfi olmadığını gösteriyor. Bunu ilk fark eden ise Wolfgang Kühler isimli bir psikolog. Wolfgang 1929 yılında İspanya'da yaptığı bir deneyde katılımcılara bu fotoğrafı gösterip bu tuhaf ve normalde bilinen hiçbir nesneye benzemeyen şekillerden birinin adının Takate, diğerinin ise Baluba olduğunu söyledi ve bu şekillerin isimlerinin ne olduğunu tahmin etmelerini istedi. Gelen cevaplar şaşırtıcıydı. Katılımcıların büyük çoğunluğu keskin köşeli olan ilk şekle Takate, yuvarlak köşeli olan ikinci şekle ise Baluba cevabını verdi. Asıl ilginç olan ise aynı deneyin henüz okuma yazma bilmeyen 2 yaş civarı çocuklara uygulandığında da benzer sonuçlar alınmasıydı. Normalde oranın %50'ye 50 ya da ufak sapmaların çıkması gerekirken %95'e 5 ya da %85'e 5 şeklinde çıkması bu durumun tesadüf ile açıklanamayacağını gösteriyor. Deneyin sonuçları gösteriyor ki insan beyni şekiller ve sesler arasında tutarlı bağlantılar kuruyor. Köşeli cisimlere sert seslerden oluşan isimler yakıştırılırken yuvarlak cisimlere daha yumuşak seslerden oluşan isimler veriliyor. Bir diğer yapılan bir araştırma, bireylerin Molly gibi isimleri yuvarlak silüetlerle ve Kate gibi isimleri keskin silüetlerle eşleştireceğini gösterdi. Dahası bireyler farklı kişilik özelliklerini her iki isim grubu ile ilişkilendireceklerdir. İşte tamamen buna benzer sebeplerle insanlar, Bob, Lou ya da Osman Sevda gibi yuvarlak harfler içeren isimlere sahip insanlara yuvarlak yüzleri yakıştırırken daha köşeli harflere sahip isimlere daha uzun ya da kemikli yüz ifadelerini yakıştırıyor. Bir başka görüş ise bunun sebebi olarak bu kelimeler söylenirken ağzın aldığı şekli gösteriyor. Şimdi Çetin isminde birini hayal edin. Canlandırdığınız kişi ince uzun mu yoksa kısa ve tıknaz biri mi? Zeki ve sivri bir karakter mi yoksa yumuşak ve uyumlu biri mi? Sesler ve şekiller arasında bağlantı kurarak bazı geometrik şekilleri soyutlaştırmak olarak tabir edilen Buba ve Kiki etkisini kullanan film yapımcıları, sahne ve karakterlerde kullandıkları daire, üçgen ve kare şekilleriyle bilinçaltımıza çeşitli çağrışımlarda bulunuyor. Genellikle kötü ve tehlikeli karakterler Kiki gibi çizilir. Keskin köşeli ve üçgenimsi bir yapıları vardır. Daha detaylı belirtmek gerekirse, üçgenimsi yüz yapısı, sivri burun, kemikli yüz hattı, uzun kulaklar ve uzun parmaklar tam olarak beynimize kötü karakter olarak kodlanır. Sevimli ve zararsız karakterler ise Buba gibi çizilir. Bu nedenle bilinçaltına bu mesajı vermek için özellikle animasyon filmlerinde sevimli karakterlerin yüz hatları daha daireseldir. Kuvvetli ve kahraman, hızlı ve atik, arkadaş canlısı ve güçlü, tehlikeli, güçlü ve güvenilir, zararsız ve sevimli, kararlı ve geleneksel, sevimli ve sempatik, agresif ve kötü, eğlenceli ve dost canlısı, tatlı ve tehlikeli. Bunların hepsi bilinçaltımıza ifade edilir. Markalar bu yaklaşımı baz alarak farklı çalışmalar yapıyorlar. Örneğin marka isimleri, logolar. Kısaca pazarlama alanı her zamanki gibi bizleri etkileyebilmek için insan beyninin derinliklerine inmeye devam ediyor. İnsanların satın alma tercihlerinin üzerine yapılan bir deneyde 2 kutu çikolata ve kutularında da farklı yazı tipleriyle çikolata yazılıyor. Sonrasında deneklere kutular içerisindeki çikolatalar ikram ediliyor. Çikolataları almadan önce sadece kutular üzerindeki yazı tipleriyle etkileşime geçen denekler, aradan çok fazla zaman geçmeden yuvarlak yazı tipiyle yazılan kutunun neredeyse tamamını tüketiyorlar. Aslında ürün sunumları ürünlerin önüne geçen bir değer olarak hayatınızda yer alıyor. Müşterilerin ya da kullanıcıların ürünle karşılaşmadan önce görsel olarak doyulması gerekiyor. Çünkü görünüşü lezzet ve kalitesinden aslında bize ipuçları veriyor. Bunu sadece yemek olarak değil, üretilen herhangi bir ürün için düşünebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.